Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün artık şu Lactobacillus reuteri ile yoğurt mayalama meselesine bir açıklık getirmek istedim. Çünkü o kadar çok mesaj alıyorum ki hatta sosyal hayatta karşılaştığım insanlardan bile duyar hale geldim. Geçtiğimiz gün bir otomobil satış bayine gittim. Oradaki beyefendi işte takviyelerle ilgilendiğimi vesaire duyunca "Ya hocam," dedi, "ben de yurt dışından Lactobacillus reuteri getirtiyorum ve onu yoğurt mayalıyoruz ve onu kullanıyorum," dedi. Artık dedim yeter, buna bir açıklık getirmek şart oldu. Şimdi bu Lactobacillus reuteri ile yoğurt mayalama olayı nereden çıktı? Önce buna değinelim. Şimdi bir tane yabancı YouTube kanalı var. O kanaldaki videoları Türkçeleştirerek Türkiye'de de yayınlayan bir ajans var. Bu YouTube kanalında konuşan kişi hasbelkader takviyeleri öğrenmiş ama tıp doktoru olmayan, naturopat olarak kendini isimlendiren bazı insanlar var. Bu takviyeleri anlatarak, birçoğunda zaten kendi markası var, var olan kişiler. Şimdi bu belki birçoğunuza göre bir problem teşkil etmeyebilir. Ancak ben hep şunu söylüyorum. Bir kişinin anlattığı şeylerin %99'u doğru olsa da arada %1 yanlış bilgi karıştığında o %1 sizi sağlığınızdan edebilir. Yani dolayısıyla burada ben bir kere sağlık konusunda konuşan kişinin bu işin eğitimini almış bir kişi olmasını ekstra önemsiyorum. Neyse, bu kanala bir kişi konuk oluyor. Onun da Lactobacillus reuteri bakterisini içeren bir takviyesi var ve Amerika'da bulunan bir takviye. Bununla yoğurt mayalarsanız o bakteriler daha da çoğalacağı için ekstra elde edilen faydanın artacağını, hatta bu bakteriyi kullandığınızda ruh sağlığı üzerinde, mutluluk üzerinde fayda görebileceğini söylüyor. Ama şöyle de bir şerh düşüyor. Bakın, bunu kesinlikle 99 Fahrenheit sıcaklığında mayalamanız lazım. Yani 37 santigrat derecede mayalamanız lazım. Burada bir parantez açayım. Bunu 99 santigrat sanıp bana DM atıp "Hocam, işte şu probiyotikle yoğurt mayalayacağım ama bunu nasıl 99 dereceye kadar ısıtabilirim? Bu bakteri ölmez mi?" diye sorular da aldım. Burada arkadaşın anlattığı şey Fahrenheit. Amerika'da Fahrenheit ısı birimi kullanılıyor. Santigrata çevirdiğimizde de 37 santigrat dereceye denk geliyor. Ama bunu da mayalamanız için aynı zamanda videonun altında linki verilen yoğurt makinesini de satın almanız lazım. Yani o sıcaklığa ulaşabilmeniz için. Yani gördüğünüz gibi altında yoğurt makinesi linki olan ve o konuk aldığı doktorun kendi takviyesini Amerika'da satmak için yaptığı bir video. Ama bunu izleyen vatandaşlarımız ne yaptı? Herkes Lactobacillus reuteri derdine düştü. Hem bir yandan sevindim hem bir yandan üzüldüm. Çünkü ben bu kanalda çok kapsamlı probiyotik videoları çektim. Her laktobasil aynı değildir. Her Lactobacillus reuteri de aynı değildir. Önemli olan bu bakterilerin suş kodudur diye anlatmaya çalıştım. Halkımız Lactobacillus reuteri, yani bir tür adını öğrendiler ama tabi bu detaya vakıf olmadıkları için ilk bulduğu Lactobacillus reuteri ile veya Amerika'dan o takviyeyi getirterek, belki bir tanıdığından rica ederek veya internette çantacı olarak isimlendirdiğimiz, yani yurt dışına tatile gidip valizinde getirip Türkiye'de fahiş fiyatlarla satan insanların sattığı Lactobacillus reuteri'yi alıp yoğurt mayalama derdine düştüler. Şimdi burada size anlatmak istediğim bazı kriterler var. 1. Probiyotikte temel kriter suş kodu dediğimiz bakterilerin sanki bir nevi TC kimlik numarası gibi sonlarında numaraları vardır. Her laktobasil aynı değildir. Laktobasil dediğimiz şey cins. Bir sürü laktobasil var dünyada. Lactobacillus rhamnosus var, Lactobacillus reuteri var, Lactobacillus helveticus gibi bir sürü bunun alt türü var. Laktobasiller geniş bir aile. Şimdi bunun altında işte bu videoya da konu olan Lactobacillus reuteri'ler var. Ama her Lactobacillus reuteri de aynı değildir. Dünyada binlerce Lactobacillus reuteri var. Örneğin o adamın anlattığı Amerika'daki o takviyenin içerisinde olan Lactobacillus reuteri bambaşka bir suç koduna sahip. Ülkemizde de bir sürü Lactobacillus reuteri var. Örneğin Lactobacillus reuteri RC14 diye bir bakteri var. Kadında vajen sağlığında vajinal florayı desteklemede etkili örneğin. Veya Lactobacillus reuteri DSM 17648 suç koduna sahip bir Lactobacillus reuteri var. Bu da midede Helicobacter pylori bakterisinin temizlenmesine katkı sağlayan bir
probiyotik. Yani her Lactobacillus reuteri aynı değildir. Bu sonundaki suş kodlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kaldı ki siz o Amerika'daki adamın anlattığı takviyeyi Türkiye'ye getirseniz bir şekilde, bir kere bakterilerin bazı kriterleri de var. Örneğin bu kullandığınız bakteri mide asidine dirençli mi? Mide asidine dirençli olmadığı sürece siz onu isterseniz yoğurt mayalayın, 10 milyar bakteri size 100 milyar olsun. Ama siz onu yediğinizde mide asidiniz o bakterileri öldürüyorsa, bağırsağa kadar, hatta kalın bağırsağa kadar ulaşamıyorsa bir anlamı yok. Ama Türkiye'de örneğin enterik kapsül dediğimiz direkt olarak bağırsakta açılan kapsüllere sahip probiyotikler var. Bunu kullandığınızda sizin yoğurt mayalamanıza ihtiyacınız yok. Yine hobi olarak Türkiye'deki herhangi bir kaliteli probiyotikle de yoğurt mayalayabilirsiniz. İlla yoğurt mayalayacağım diyorsanız, ama zaten bizim verdiğimiz 10 milyar bakteri enterik kapsüle sahipse zaten mideyi pas geçerek bağırsakta açılıyor ve bakteriler direkt olarak bağırsağa ulaşmış oluyor. Veya amacınız o adamın anlattığı gibi ruh sağlığında fayda görmek, mutlu olmak, stres üzerinde fayda görmekse, psikobiyotik olarak isimlendirdiğimiz, daha önce bununla ilgili videolar da çektim, çok daha fazla üzerinde klinik çalışma yapılmış bakteriler var ülkemizde. Örneğin size bir bakteri söyleyeyim. Bifidobacterium longum R0175 veya Bifidobacterium bifidum R0071 gibi başka bakteriler de var. Yani illa Lactobacillus reuteri derdine düşmenize gerek yok. Dediğim gibi her Lactobacillus aynı değildir. Her Lactobacillus reuteri de aynı değildir. Bu yoğurt mayalama çılgınlığını, dediğim gibi, illa mayalayacaksanız ülkemizdeki rüştünü ispat etmiş kaliteli başka suçlarla da yoğurt mayalayabilirsiniz. Ayrıca illa o adamın önerdiği yoğurt yapma makinesini alıp illa o sıcaklığa da getirmenize gerek yok. Bu gibi konularda lütfen doğru bilgiden şaşmayın. Bakın, bu kanalda probiyotik nedir, prebiyotik nedir, postbiyotik nedir diye çok kapsamlı videolar sizlere yıllar önce bunları anlattım. Zaten kitaplarımdan da detaylı bir şekilde bu probiyotik meselesini okuyabilirsiniz. Ayrıca Kafa Radyo programcısı sevgili Zeki Kayan Coşkun'un programına da katıldığımda bu yoğurt meselesini orada da anlatmıştım. Onu da eski videolardan kanalımda dinleyebilirsiniz. Tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa kitaplarında okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.